Merhaba, öncelikle hasta olduğum için sesim kötü gelebilir. Şimdiden mazur görmeyiniz dileğimle. Liz Meitner, doğum 7 Kasım 1878, ölüm 27 Ekim 1968, Cambridge, İngiltere. Kimyacılarla Enrico Fermi ödülünü 1966'da paylaşan Avusturya doğumlu fizikçi Otto Hahn ve Fritz Strassmann, uranyum fizyonunun keşfine yol açan ortak araştırmaları için teşekkür almıştır. Meitner doktorasını Viyana Üniversitesi'nden aldıktan sonra 1906, 1907'de Max Planck'ın Berlin'deki konferanslarına katıldı ve radyoaktivite araştırmalarında Hahn'a katıldı. Meitner ve Hahn, izole bir ortamda izotop protactinium 231 adını verdikleri nükleer izotermerizmi ve beta bozunmasını incelediler. 1930'larda Strassmann ile birlikte nötron bombardımanının uranyum ürünlerini araştırdı. Yahudi olduğu için 1938 yazında İsveç'e yerleşmek için Nazi Almanyası'ndan ayrıldı. 1938'de Almanya'nın Avustralya'yı ilhak etmesinden sonra Viyana doğumlu Meitner, Nazi Almanyası'ndan kaçtı ve pratik bir protestan olmasına rağmen kendisi gibi Yahudi halkı için daha güvenli olduğu İsveç'e taşındı. Kendini Stockholm'daki Man Signan Enstitüsü'nde buldu ama hiç hoş karşılanmadı. Ruth Levensheim daha sonra Liz Meitner, Fizikte Bir Yaşam adlı kitabında şöyle yazdı. Ne Sigba'nın grubuna katılmak istedi ne de kendi grubunu oluşturacak kaynaklara sahipti. Laboratuvar alanı vardı ama hiçbir işbirlikçisi, ekipmanı veya teknik desteği yoktu. Hatta atölyeler ve laboratuvarlar için kendi anahtarları Meitner, parlak bir bilim insanı yerine enstitünün kendi personelinden ayrı kabul edildi. Saigban's'a göre 13 Kasım 1938'de Hahn Kopenhag'da Meitner ile gizlice buluştu. Hahn ve Strassmann'ın radyum olduğundan şüphelendikleri bir uranyum ürünü üzerine daha fazla test yapmalarını önerdi. Madde aslında baryumdu ve sonuçları 6 Ocak 1939'da Naturwissenschaften dergisinde yayınladılar. Meitner aynı zamanda yeğeni Otto Frisch ile güçlerini birleştirdi ve Ocak 1939'da fisyon terimini buldular. Fisyon bir atomun ayrılıp enerji oluşturduğu zamandır. Ayrıca süreci 11 Şubat 1939'da Nature dergisinde yayınlanan bir makalede açıkladılar. Frisch daha sonra tezisi hakkında yazacaktı. Boltzmann ona fizik vizyonunu nihai gerçek bir savaş için verdi. Asla kaybetmediği bir vizyon. Aslında rapor önde gelen fizikçileri alarma geçirdi. Albert Einstein, Başkan Franklin Roosevelt'e kendisini yıkıcı potansiyel konusunda uyaran bir mektup yazmaya ikna edildi. Bu çaba sonunda Manhattan projesinin kurulmasına yol açtı. Sayma göre Meitner, atom bombasının geliştirilmesi üzerine çalışma teklifini geri çevirdi. Yine de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bombayla doğrudan hiçbir ilgisi olmamasına rağmen atom bombasının annesi olarak adlandırıldı. Hahn ve Strassmann, baryumun nötron bombardımanlı uranyumda göründüğünü gösterdikten sonra Meitner, yeğeniyle birlikte Otto Frisch, bu bölümün fiziksel özelliklerini açıkladı. Ocak 1939'da süreç için Frisch'in Amerikalı biyofizikçi William Arnold'a ortaya çıkardığı füzyon terimini önerdi. 1944'te Hahn, nükleer fizyonu keşfettiği için Nobel Kimya Ödülü aldı. Ancak bazıları Meitner'ın ödülden bir pay almayı hak ettiğini iddia etti. Bu süre zarfında üzerinde çalışmaya davet edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan Projesi 1942 ve 45, Meitner atom bombasına karşı çıktı ve teklifi reddetti. 1912'de Max Planck, Meitner'ın asistanı olarak ücretli bir pozisyon verdi. Planck'ın öğrencileri tarafından verilen ödevleri işaretlemesi gerektiğinden bu zaman alıcı bir işti.
Ekim 1912'de hem Hahn hem de Meitner kullanan yeni Kaiser Wilhelm Kimya Enstitüsü Berlin'de açıldı. Ertesi yıl enstitü Meitner'a maaş ödemeye başladı. Sonunda 34 yaşındayken mali olarak bağımsızdı. 1914'te Almanya 1. Dünya Savaşı'na girdi. Karşı taraftaki Marie Curie gibi Meitner da yaralı askerlere yardım etmek için cephede röntgen çalışması yaptı. Savaş bitmeden 2 yıl önce 1916'da araştırma işine döndü. Askerleri terk ettiğini hissetti ama araştırma işi onun hayatıydı. Protaktinyumun uzun ömürlü izotopu. 1917'de Meitner ve Hahn, protaktinyum elementinin yeni bir izotopu olan 231 protaktinyumu keşfetti. O zamana kadar protaktinyumun sadece çok kısa ömürlü izotopları keşfedilmişti ve bu da özelliklerinin belirlenmesini zorlaştırıyordu. 231 protaktinyumun yaklaşık 32.000 yıllık yarı ömrü elementin özelliklerinin ilk kez oluşturulmasına izin verdi. Artık daha fazla profesyonel tanınma Meitner'ın işine geldi. 38 yaşında protaktinyumun keşfi için Berlin Akademisi'nin Leibniz madalyası ile ödüllendirildi ve 1918'de Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nde radyasyon fiziği direktörü oldu. 1922'de 43 yaşında üniversiteye fizik okutmanı olarak atandı. Nobel adayları ve profesörlük kısmına bakalım. Meitner ve Hahn'ın radyoizotop araştırması onlara çok sayıda yüksek kaliteli araştırma makalesi için veri sağladı. Uluslararası alanda yüksek bir üne sahiplerdi. Başarı olmadan 10 kez kimya ve fizik dalında yıllık Nobel ödülüne aday gösterildiler. 1926'da Meitner, Berlin Üniversitesi'nde kayıtsız bir profesör oldu ve Almanya'da ilk kadın fizik profesörü oldu. 1930'ların sürecine bakalım. 1930'ların başında Otto Hahn, Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nün müdürüydü. Araştırmada daha az aktif olmasına rağmen o ve Meitner'ın yakın meslektaş kaldılar. Meitner, enstitünün en kıdemli aktif bilim adamıydı. Meitner, transuranik unsurların olasılığı karşısında heyecanlandı ve Hahn'a Fermi'nin haklı olup olmadığını belirlemek için tekrar ekip oluşturmaları gerektiğini önerdi. Hayal etti. Sadece yeni bir unsur keşfetmek değil, aslında yeni bir unsur oluşturmak diye düşündü. Hahn kabul etti ve genç kimya meslektaşı Fritz Strassmann'ın 1934'te işe başlayan ekibe ekledi. Ekip hızla ve yanlış bir şekilde Nodak'ın çekirdek parçalanma fikrini dışladı. Bunun pek olası olmadığını düşündüler. Uranyumu nötronlarla bombardıman ederek trans uranyum elementler üretmeye çalıştılar. Gittikçe daha fazla deney yaptıkça uranyumu nötronlarla bombardıman etmenin farklı yarı ömürlere sahip daha fazla madde ürettiğini gördüler. Bir bombardımanın ilk ürünlerinin ne olduğundan emin olamıyorlardı. Çünkü kafa karıştırıcı karışıklıktaki bazı yarı ömürlerin çok kısa olduğunu fark ettiler. Ayrıca Irene Joliot Curie ve iş arkadaşlarının da transuranik unsurlar üzerinde çalıştıkları Paris'ten çıkan sonuçları tartışarak zaman geçirdiler. Sonraki birkaç yıl içinde Meitner, Hahn ve Strassmann transuranik unsurların oldukça ayrıntılı ve yanlış bir yorumunu belgeleyen çok sayıda makale yayınladılar. Almanya Mart 1938'de Avustralya'yı ilhak ettiğinde Meitner'ın Avusturya vatandaşlığı sayesinde sahip olduğu herhangi bir koruma ortadan kalktı. Artık genişlemiş bir Almanya vatandaşıydı. Hahn artık Kaiser Wilhelm Enstitüsü'ne gelmemesinin herkes için en iyisi olacağını söyleyerek Meitner'ı kızdırdı. Eski arkadaşı tarafından kötü bir şekilde hayal kırıklığına uğradı. Gerçekte Hahn haklıydı. Meitner'ın şimdi yapabileceği en iyi şey çok geç olmadan Almanya'dan kaçmaktı. Meitner, arkadaşı Niels Bohr tarafından Danimarka'da çalışmaya davet edildi ve ayrıca İsviçre ve ABD'den teklifler aldı. Meitner'ın ablası Augustin
oğlu fizikçi yeğeni Otto Frisch Birleşik Krallık'ta hoş karşılanmıştı. Ancak Meitner İngilizce bilmediği için onu takip etmekte isteksizdi. Bu arada Naziler bilim insanlarının Almanya'yı terk etmesini engelleyen bir yasayı uygulamaya başlamıştı. Meitner tuzağa düştü, enstitüde çalışmaya devam etti. Hollanda'daki bilim insanları Meitner'a Hollanda giriş vizesi verilmesi için Hollanda hükümetiyle anlaştı. Han da dahil olmak üzere Almanya'daki bilimsel meslektaşları gizli kaçış planının farkındaydı ve önemli kişisel risk altında ayrılışına hazırlanmasına yardımcı oldu. Berlin'den Hollanda sınırına trenle seyahat etti. Sınırda Hollandalı sınır yetkilileri Alman meslektaşlarını Meitner'ın çıkış vizesi olmadığı halde Hollanda'ya geçirmesine izin vermeye ikna etti. 13 Temmuz 1938'de sınırı güvenli bir yere geçti. Şimdi 60. yılındaydı ve hafniyum elementinin ortak keşfi Dirk Kastor'ın evine kabul edildi. Meitner Almanya'yı hiçbir kişisel eşyası olmadan terk etti. Otto Hahn annesinin elmas yüzüğünü sınır muhafızlarına rüşvet vermesi için vermişti. Ancak buna gerek yoktu. Meitner, Kopenhag ve Niels Bohr Enstitüsü'nden gitmeden önce Kastor'ın konuğu olarak birkaç hafta geçirdi ve oradan da İsveç'in başkenti Stockholm'deki Nobel Fizik Enstitüsü'nde yeni bir işe girdi. Şimdi ilham aldığı kısımlara bakalım. Aralık 1938'in sonunda Meitner ve Frisch, Meitner'a ilham geldiğinde bir gün karda yürüyorlardı. Ormanda oturdu ve uranyum fisyonunun ürettiği çekirdekler parçalandığında ortaya çıkan enerjiyi hesaplamaya başladı. Hesaplanan enerjisi 200 megaelektronvolt, çok büyüktü. Kaynağı Einstein'ın ünlü denklemiydi. E eşittir mc kare. Meitner, nükleer füzyon sırasında muazzam miktarda enerji üretmek için yeterli kütlenin enerjiye dönüştürüldüğünü fark etti. Hızlıca Meitner ve Frisch, Nature dergisine gönderdikleri bir makale yazdılar. Meitner, Hahn'a hesaplamasından bahsetti ve Frisch, Niels Bohr'a söyledi. Haberler hızla yayılır. Bohr, nükleer füzyonla ilgili haberleri önceden ayarlanmış bir ziyarette ABD'ye taşıdı. Haberler orman yangını gibi yayıldı. Kısa bir süre sonra ülke çapındaki laboratuvarlar nükleer füzyonun gerçekliğini doğrulamak için kendi deneylerini yapıyorlardı. Ne yazık ki tüm bunlar Meitner ve Frisch'in makalesi gerçekten yayınlanmadan önce oldu. Bu nedenle isimleri olması gerektiği kadar belirgin değildi. Meitner için Nobel yok. Bohr, Meitner'ın keşif için tanınmasını sağlamak için çok uğraştı. Ancak Otto Hahn tek başına nükleer füzyon keşfi için 1944 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Meitner ihmalinden dolayı yaralandı ve birçok bilim insanı onun adaletsizlik hissini paylaştı. Her iki taraftaki bazı kötü hislere rağmen Hahn, Meitner'a Nobel ödülünden elde ettiği paranın bir kısmını verdi. Meitner bunu derhal Albert Einstein'ın nükleer enerjinin askeri kullanımından ziyade barışçıl kullanımını teşvik eden Acil Atom Bilimcileri Komitesi'ne bağışladı. Bazı kötü hislere rağmen Meitner ve Hahn arkadaş kaldılar ve her zaman ondan büyük bir şefkatle bahsederdi. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Meitner, muzaffer müttefikler tarafından atom bombasının annesi olarak selamlandı. Başlıktan nefret ediyordu, nükleer fisyonun askeri kullanımını onaylamadı. Bununla birlikte cin şişeden çıktı ve annesi tarafından bile asla geri getirilemezdi. 1946'da Meitner kendisine ünlü statüsünün verildiği Amerika Birleşik Devletleri'ni gezdi. Hayatıyla ilgili bir Hollywood film senaryosunu gördü ve böyle çarpıtılmış bir biyografiyi yapan herkesi dava etmekle tehdit etti. Daha büyük bir onur başlığına bakalım. Hiç Nobel ödülü almamış olmasına rağmen Meitner 1997'de 109. element Meitnerium adlı
daha istisnai bir şekilde element adıyla onurlandırıldı. Bazı kişisel detaylar ve son kısımlara bakalım. Meitner hayatını bilimin hizmetinde yaşadı. Hiç evlenmedi ve çocuğu olmadı. Ana eğlencesi yürümekti. Çok uzun yürüyüşlere çıkmayı seviyordu. Ayrıca müziği severdi ve düzenli olarak konserlere katıldı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde ve Meitner Nazi zulmünün tamamını öğrendiğinde bir daha asla Almanya'da yaşamak istemediğine karar verdi. 1949'da çifte İsveç ve Avusturya vatandaşı oldu ve 1953'te 75 yaşında emekli olana kadar Stockholm'de çalıştı. 1960 yılında bir kalçası kırıldıktan sonra yeğeni Otto Frisch'in ve ailesinin yanında olmak için Cambridge, İngiltere'ye taşındı. Louis Meitner ikinci bir kalça kırığı ve birkaç küçük vuruşla zayıflandıktan sonra 27 Ekim 1968'de 89 yaşında Cambridge'de öldü. O birkaç yıl önce en küçük erkek kardeşinin gömüldüğü yere yakın olan Bramley St. James Kilisesi'nde kilise avlusuna gömüldü. Evet, yine iyi bir kadın bilim insanının hayatına baktık beraber. Ben özellikle kadın bilim insanlarını gördükçe ve yani biyografilerini okudukça sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü kadınların da gerçekten bilim dünyasında büyük katkıları olmuştur. En çok yani benim en çok dikkatimi çeken ve biyografilerine en çok rast geldiğim Marie Curie'dir ve diğer bir rast geldiğim Ada Lovelace'dır. Ve yani birkaç tane daha kadın, Rosalind Franklin mesela. Yani Rosalind Franklin'in bir nevi yaşadığına benzer bir şey yaşamış. Marie Curie'nin de yaşadığı olgulara benzer bir hayat yaşamış Louis Meitner'da. Yalnız bir insanın evet atom bombasıyla anılması da çok kötü bir şey. Sonuçta atom bombasının zararlarını hepimiz bir nevi biliyoruz. Ama hiçbir bilim insanı, benim özellikle biyografilerini okuduklarımdan söylüyorum bunu. İnsanları öldürmek ya da işte insanları öldürecek bir silah hiçbir zaman tamam okey biz bunu yapalım tarzıyla yaklaşmamışlar. Tabii ki atom bombasını Manhattan projesinde geliştiren bilim insanları bunu bir insanların üzerinde kullanmak niyetiyle geliştirdi mi onu tam detayıyla bilmiyorum ama muhtemelen o niyetle yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü belli bir kültür ve eğitim seviyesine sahip insanların bu tarz diğer insanları yok edecek silahları icat edip askeriyenin eline teslim etmek gibi bir canice yaklaşımla anılmalarını zaten kendilerince istemiyorlardır diye düşünüyorum yani. Louis Meitner bunları tenzih ediyorum tabii ki bu anlattıklarımla hiçbir bağıntısı yok Louis Meitner'ın hayatı. O da yani atom bombasının annesi gibi anılmayı hiçbir zaman tasvip etmemiş. Onun asıl bulma niyeti de atom bombası yapılması değildir muhtemelen. Burada yine Albert Einstein'ın da adı geçiyor. Atom bombasının çıkmasına ve keşfedilmesine resmen öncülük etmiş insan olarak görülüyor ama Albert Einstein da kesinlikle ve kati bir şekilde karşı çıkmış bilim insanlarından birisidir. Evet, Louis Meitner adlı kadın bilim insanımızın hayatını inceledik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.